Herkese yeniden merhaba, ben Damla. Bugün sizlerle bu üzerimde gördüğünüz kazağın yapımını paylaşacağım. Bu sene bu yarım boğazlı balıkçı yakalar gerçekten çok moda. Yapmak isteyen olur diye sizinle de paylaşmak istedim. Yapımı gerçekten çok basit. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim. Eğer videom hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kazağımı yapmak için 1 metreden daha az bir triko kumaş kullanıyorum. Kısa bir kazak yapacağımız için ve düşük kollu bir kazak yapacağımız için çok az bir kumaş bize yeterli olacaktır. Triko yerine penye ribana kullanabilirsiniz veya direkt penye kullanıp yakasına ve kol uçlarına ribana da kullanabilirsiniz. Ben o şekilde de 2 tane yaptım ve çok beğenerek giyiyorum. Kumaşımı öncelikle bir kenarından tek yöne doğru 4'e katlıyorum. Olabildiğince sıkı çalışın eğer az kumaşınız varsa. Kalıp olarak bir kazağımı kullanacağım. Bu yine düşük kollu bir kazak ama düşük kol olmasına illa gerek yok. Normal kolları da düşük kol haline getirebilirsiniz. Bunu daha önceden çok göstermiştim zaten. Kazağımı da 2'ye katlıyorum ve kumaşımın kenarına yerleştiriyorum. Daha sonra etrafından kesiyorum. Alt kısma ben bir lastik gibi bir şey daha geçeceğim için kazağımdan daha kısa kesiyorum. Kol kısmının oyuntusunu verdikten sonra çok fazla uzatmayın. Eğer uzatırsanız çirkin duruyor. Tam kolun hemen dibinden bitirin. Parçalarımı kestikten sonra bir tanesini kenara alıyorum ve diğerinin yakasıyla kolunu tıraşlıyorum. Bu parça ön parçam olacak. Daha sonra ön ve arka parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum ve omuzlarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben direkt sadece overlock makinesi kullanacağım. Şimdi sıra geldi kolları kesmeye. Düşük kollu bir şey yapmak gerçekten çok basit. Çünkü yuvarlak kolu takmıyorsunuz. Direkt dümdüz bir dikiş dikiyorsunuz her yerde. Bu yüzden yeni başlayanlar için gerçekten çok uygun bir model. Kumaşımı yine kenarından tek yöne doğru 4 kat katlıyorum. Katlarımın genişliği kolumun oyuntusu kadar. Daha sonra yine kazağımın kolunu yerleştiriyorum ne kadar dar ne kadar geniş olmasına bakmak için. Ve o şekilde kesiyorum. Kumaşım benim çok parçalıydı. Bu yüzden alt kısımda eksik kumaşlar kalmış. Onları da düzelttim. Kollarımı kestikten sonra bu kol oyuntumun dümdüz olan kısmına kolumun geniş kısmını yerleştiriyorum. Ve buralardan dikeceğim. Daha sonra kazağımın omuz dikişlerinden tutup 2'ye katlıyorum ve kenarlarını dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Kolu bu şekilde kısa geliyordu. Normalde manşetlerimi çok fazla uzun yapmayı sevmiyorum ben. Ama kısa geldiği için ve bu kumaştan da bu kazağı çıkarmak istediğim için kolların manşetlerini birazcık uzun yapıyorum. Aynı kolumu kestiğim gibi manşetleri de kol ucuma göre kesiyorum. İki parça dikdörtgen elde ettim. Daha sonra bunları enine doğru değil de boyuna doğru 2'ye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunları yarısına kadar katladığımda gördüğünüz gibi manşetlerim hazır oluyor. Şimdi sıra geldi bunları kol uçlarıma geçirmeye. Kenar kısımları dışarıya bakacak şekilde kolumun ucuna giydiriyorum. Dikiş yerlerini birbirlerinin üzerine oturtuyorum. Daha sonra buralardan çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunları dışarıya doğru çekiştirdiğimde gördüğünüz gibi manşetlerim de hazır oldu.
Şimdi sıra geldi yakamızı yapmaya. Zaten bu kazağın asıl paylaşma sebebim yakasıydı ve bunun da gerçekten çok basit bir yöntemi var. Öncelikle yakamı güzelce ölçüyorum. Daha sonra ölçtüğüm uzunluğu 0,7 ile çarpıyorum. Çıkan sonuç genişliğinde ve 10 santim uzunluğunda bir parça kesiyorum. Ben burada triko tarzında bir şey kullandığım için ve oldukça esnek bir kumaş olduğu için böyle dikine kestim. Eğer direkt penyeden yaka yapmak istiyorsanız penyeniz mutlaka esnek olması gerekiyor. Aynı zamanda çaprazdan yani verevden kesmeniz gerekiyor. Ama triko veya ribanalarda buna gerek yok. Parçamı kestikten sonra ikiye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Bunu yarısına kadar ikiye katlıyorum aynı manşetlerde olduğu gibi. Daha sonra dört kenarından iğne takıyorum. Birbirlerine eşit uzaklıkta olmasına dikkat ediyorum ve bunu yapmak için de katlama yöntemini kullanıyorum. İğnelerimi taktıktan sonra kenara alıyorum ve yakamı da aynı şekilde 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra iğneleri birbirlerinin üzerine denkleştirerek boğaz kısmını yakaya geçiriyorum. Buradan çepeçevre dikeceğim. Yakayı birazcık esneterek dikmem gerekiyor ki boğazımızı güzelce sarsın. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu da aynı şekilde düzüne doğru çekiştirdiğimde yakamız tertemiz ve muntazam bir şekilde oldu. Sıra geldi alt kısmını kapatmaya. Aslında alt kısım için de hiç farklı bir şey yapmayacağım. Sadece kazağımdan bir tık daha dar olacak şekilde bir parça kesiyorum, bir dikdörtgen. Alt kısmın ne kadar kalın olmasını istiyorsanız o kadar bir boyutta yapabilirsiniz. Benimki gibi üst kısmının birazcık bol ama belinize oturmasını istiyorsanız da mutlaka alt kısımdan daha dar kesin bir parçayı. Parçamı kestikten sonra aynı şekilde ikiye katlıyorum ve kenarından dikiyorum. Daha sonra yarısına kadar tekrardan dışarıya katlıyorum. Ve ağız kısımları dışarıya bakacak şekilde kazağımın alt kısmına geçiriyorum. Bu kısımdan çepeçevre dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor ve kazağım bitmiş oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.